Epsilon makinesi, karmaşık sistemlerin davranışını tanımlamak ve tahmin etmek için kullanılan bir hesaplama modelidir. Bunu bir sistemin durum geçişlerindeki kalıpları ve düzenlilikleri belirleyerek yapar. Bu model daha düşük seviyedeki basit kuralların daha yüksek seviyede karmaşık davranışlara nasıl yol açabileceğini anlamak için özellikle yararlıdır. Jim Crutchfield bunu ortaya çıkma çalışmasında Epsilon makinesi adı verilen temel bir kavramsal araç olarak tanıtmıştır. Bu cihaz sonlu bir durum kümesinde bulunur ve bir asansör sistemine benzer şekilde mevcut durumu ve girdisine dayanarak gelecekteki durumunu tahmin edebilir. Bir düğmeye basıldığında asansör mevcut katına, hareket ettiği yöne ve diğer basılan düğmelere bağlı olarak kesin bir şekilde farklı bir kata geçer. Bir asansör birçok farklı bileşenden oluşsa da gelecekteki durumunu tahmin etmek için her bir parçayı dikkate almaya gerek yoktur. Benzer şekilde bir epsilon makinesi parçalar arasındaki belirtilmemiş etkileşimlerin sistemin gelecekteki durumunu nasıl hesapladığını veya gelecekteki durumunu nasıl belirlediğini en iyi şekilde temsil eder. Hesaplamalı mekanik, karmaşık bir sistemdeki etkileşim ağını nedensel durum olarak bilinen en basit tanımla indirgemek için epsilon makinelerini kullanır. Herhangi bir anda geçmiş durumları hakkındaki bilgi içeren karmaşık bir sistemin durumu, olası gelecekteki durumların bir dağılımını oluşturur. İki veya daha fazla farklı mevcut durum, gelecekteki durumların aynı dağılımını ürettiğinde aynı nedensel durumda oldukları kabul edilir. Bu ilke beyinlerimizin nöronların aynı ateşleme modeline iki kez sahip olmamasına rağmen benzer koşullar altında genellikle tutarlı davranışlarla sonuçlanmasını açıklar. Rosas ve meslektaşları genel bir karmaşık sistemi farklı ölçeklerde çalışan bir dizi epsilon makinesi olarak ele alarak kavramı genişlettiler. Örneğin bir epsilon makinesi nöronal akımlar üreten molekül ölçekli iyonları ve iyon kanallarını temsil edebilir. Bir diğeri nöronların ateşleme modellerini temsil edebilir. Bir diğeri ise hipokampüs ve frontal korteks gibi beyin bölgelerindeki aktiviteleri temsil edebilir. Beyin bir sistem olarak bu düzeylerde evrimleşir ve bu epsilon makineleri arasındaki etkileşimler genellikle karmaşıktır. Ortaya çıkan bir sistemin hesaplamalı olarak kapalı olması için her hiyerarşik seviyedeki epsilon makineleri bileşenleri bir alt seviyeden kaba taneli hale getirerek türetilebilir. Bu makro düzeydeki davranışların daha basit, daha düşük düzeydeki etkileşimlerden oluşturulabileceği anlamına gelmektedir. Araştırmacılar bu özelliği güçlü bir şekilde toplanabilir olarak tanımlıyor. Örneğin bir nöron içindeki iyonların ve nörotransmitterlerin dinamikleri, nöronun ateşlenip ateşlenmediğinin bir temsilinde toplanabilir. Çeşitli toplanabilirlik yöntemleri teorik olarak mümkün olmaktadır. Ancak bir sistemi oluşturan farklı seviyelerdeki epsilon makineleri birbirlerinin kaba taneli versiyonları ise hesaplamalı olarak kapalı kabul edilir. Bu yapı iç içe geçmişlik olarak tanımlanıyor. Makro düzeyde makro ölçekli davranışla ilgili dinamikleri kapsayan ve ara epsilon makinelerinin iç içe geçmiş ağından filtrelenen sistemin oldukça sıkıştırılmış bir tanımı ortaya çıkar. Güçlü bir şekilde toplanabilir nedensel durumların bu hiyerarşik yapısı tam ortaya çıkışın ayırt edici özelliğidir. Daha ince ölçekli ayrıntılara atıfta bulunmadan yalnızca makro ölçekli bilgiler kullanılarak makro ölçekli davranışların doğru bir şekilde tahmin edilebilmesini sağlar. Bu sıkıştırılmış hiyerarşi büyük ölçekli örüntülerin daha küçük bileşenlerin etkileşimlerinden ortaya çıktığı ancak onlardan bağımsız olarak tanımlanabildiği ortaya çıkışın özünü etkili bir şekilde yakalar. Epsilon makine çerçevesi ve güçlü toplanabilirlik kavramı ortaya çıkan olguların doğasına dair derin içgörüler sunmaktadır. Karmaşık etkileşimleri hiyerarşik, kaba taneli nedensel durumlara basitleştirerek araştırmacılar makro ölçekli davranışları olağanüstü bir kesinlikle tanımlayabilir ve tahmin edebilir. Bu yaklaşım ortaya çıkışa ilişkin teorik anlayışımızı ilerletmekle kalmaz. Aynı zamanda çeşitli bilimsel alanlardaki karmaşık sistemleri analiz etmek için pratik araçlar da sağlar. Moleküler seviyede atomlar ve moleküller arasındaki etkileşimler, kimyasal reaksiyonları ve moleküler dinamikleri tahmin etmek için
epsilon makinesi kullanılarak modellenebilir. Farklı moleküler konfigürasyonlar, örneğin bağlı olmayan durumlar, etkileşim kurallarına, bağ oluşumu, kopması, enerji değişimi gibi bunlara dayalı konfigürasyonlar arasındaki geçiş olasılıklarını yansıtır. Bir diğer örnek olarak her bir durumun belirli bir konformasyonu temsil ettiği ve geçişlerin moleküler etkileşimler ve termal dalgalanmalar tarafından yönlendirildiği bir proteinin katlanma sürecinin modellenmesi gösterilebilir. Hücresel ölçekte epsilon makinesi gen ifadesi ve sinyal yolları gibi hücresel süreçlerin davranışını modellemeye de yardımcı olabilir. Farklı hücresel durumlar, örneğin gen aktif, inaktif, protein konsantrasyon seviyeleri gibi biyokimyasal reaksiyonlara ve hücresel sinyallemeye dayalı geçiş olasılıkları da mevcuttur. Her bir durumun gen ifadesi seviyelerinin bir kombinasyonunu temsil ettiği ve geçişlerin transkripsiyon faktörleri ve diğer düzenleyici proteinlerden etkilendiği gen düzenleyici ağının modellenmesi bu koşullara bağlı olarak yapılabilir. Doku ve organ düzeyinde ise epsilon makinesi hücresel etkileşimlerin, dokuların ve organların ortaya çıkan özelliklerine nasıl yol açtığını açıklayabilir. Farklı doku yapılandırmaları, örneğin sağlıklı hastalıklı durumlar, hücre yoğunluğu dağılımları gibi hücre etkileşimlerine, sinyallemeye ve çevresel faktörlere dayalı geçiş olasılıkları bu noktada önemlidir. Tümör gelişiminin modellenmesinde burada durumlar tümör büyümesinin farklı aşamalarını temsil eder ve geçişler hücre çoğalması, apoptoz ve anjiyogenez tarafından yönlendirilir. Organizma düzeyinde ise epsilon makinesi organlar ve sistemler arasındaki etkileşimlerin bir organizmanın genel davranışına nasıl yol açtığını modelleyebilir. Farklı fizyolojik durumlar, örneğin dinlenme, aktif halde çalışma, stresli durumlar gibi geçişler fizyolojik süreçlere ve dış uyaranlara dayalı geçiş olasılıklarını yansıtır. Stres tepkisinin modellenmesi, burada durumlar farklı stres hormonu seviyelerini temsil eder ve geçişler çevresel stres tensörlerinden ve sinir ve endokrin sistemlerinden gelen geri bildirimlerden etkilenir. Son olarak popülasyon ve ekosistem düzeyinde epsilon makinesi, organizmalar arasındaki etkileşimlerin, popülasyonların ve ekosistemlerin ortaya çıkan davranışına nasıl yol açtığını da açıklayabilmektedir. Farklı popülasyon durumları, örneğin tür bolluğu, çeşitliliği, avlanma, rekabet ve simbiyoz gibi etkileşimlere dayalı geçiş olasılıkları burada örnek gösterilebilir. Durumların avcı ve popülasyon büyüklüklerini temsil ettiği ve geçişlerin doğum, ölüm ve etkileşim oranları tarafından yönlendirildiği av-avcı ilişkilerinin dinamikleri bu bağlamda da modellenmiştir. Epsilon makinesi kavramını bu hiyerarşik ölçeklerde uygulayarak karmaşık davranışların daha basit etkileşimlerden nasıl ortaya çıktığına dair içgörüler elde edebiliriz. Bu yaklaşım çeşitli fiziksel sistemlerde ortaya çıkma ilkelerini anlamak için birleşik bir çerçeve sağlar. Hesaplamalı kapanış bir sistemin gelecekteki durumlarının tamamen mevcut durumu ve durum geçişlerini yöneten kurallar tarafından belirlendiği fikrini ifade eder. Başka bir deyişle mevcut durum ve yönetici kurallar hakkında tam bilgi verildiğinde sistemin gelecekteki davranışı kesin olarak tahmin edilebilir. Bu kavram her olayın veya durumun önceki olayların veya durumların sonucu olduğu evrenin deterministik modellerinde kendisini göstermektedir. Hesaplamalı kapanış evrensel olarak geçerli ise tüm olayların önceden belirlendiği deterministik bir evreni önerir. Bu bağlamda şu felsefi soru sorulabilir. Eylemlerimiz evrenin durumu ve fizik yasaları tarafından önceden belirlenmiş midir? Yoksa gerçek bir özelliğe mi sahibiz? Hesaplamalı kapanış öngörülebilirliği ima ederken pratik sınırlamalar genellikle sistemlerin karmaşıklığı ve insan bilgisinin ve hesaplama gücünün sınırları nedeniyle ortaya çıkar. Bu ontolojik determinizm, evren deterministtir ile epistemik determinizm, geleceği bilme veya tahmin etme yeteneğimiz arasındaki ayrımı vurgular. Hesaplamalı kapanış, parçaları anlamanın bütünü anlamaya yol açtığı indirgemeci bir görüşü destekler. Ancak karmaşık sistemler genellikle
bileşenlerine kolayca indirgenemeyen ortaya çıkan özellikler sergiler. İndirgemeciliğe meydan okur ve bu bağlamda daha bütünsel bir yaklaşımı savunur. Hiyerarşik ortaya çıkış daha düşük seviyelerdeki daha basit bileşenlerin etkileşimlerinden daha yüksek düzeyde organizasyon veya karmaşıklığın ortaya çıktığı olguyu ifade etmektedir. Bu ortaya çıkan özellikler yalnızca bireysel bileşenlerin özelliklerinden kolayca öngörülemez. Hiyerarşik ortaya çıkış geleneksel nedensellik kavramlarına meydan okur. Ortaya çıkan sistemlerde nedensellik genellikle iki yönlüdür. Alt düzey süreçler daha üst düzey olgulara yol açarken bu ortaya çıkan olgularda bileşenlerin davranışını etkileyebilir ve aşağıya doğru geri yayılımlı nedenselliğe yol açabilir. Bu etkileşim neden ve sonuç anlayışımızı karmaşıklaştırır. Ortaya çıkan özellikler genellikle yenidir ve bileşenlerinin özelliklerini indirgenemez. Bu ortaya çıkan olguları açıklamak için alt düzeyleri yönetenlerden farklı yeni yasalar veya ilkeler gerektirebileceğini düşündürmektedir. Evrenin tek bir evrensel yasa kümesi altında mı yoksa farklı karmaşıklık düzeylerine özgü bir yasa hiyerarşisi altında mı işlediği sorusunu gündeme getirir. Hiyerarşik ortaya çıkışın incelenmesi, disiplinler arası yaklaşımların önemini vurgular. Karmaşık sistemleri anlamak, genellikle fizik, biyoloji, sosyoloji ve felsefe gibi çeşitli alanlardan gelen içgörüleri bütünleştirmeyi de gerektirmektedir. Bu birbirine bağlılık, doğal dünyanın içsel karmaşıklığında yansıtır. Karmaşık sistemlerde nedensellik basit değildir. Geleneksel doğrusal neden-sonuç ilişkisi genellikle daha karmaşık bir etkileşim ağına yol açar. Hem olumlu hem de olumsuz geri bildirim döngüleri karmaşık sistemler için temeldir. Olumlu yani pozitif geri bildirim değişiklikleri sistemi güçlendirir ve potansiyel olarak üstel büyümeye veya kontrolden çıkan etkilere yol açarken, olumsuz geri bildirim değişiklikleri ise sistemi nötrleştirerek dengeler. Çıktının girdiye doğrudan orantılı olmadığı doğrusal olmayan etkileşimler karmaşık sistemlerde yaygındır. Doğrusal olmayanlık, deterministik sistemlerde bile öngörülemeyen ve kaotik davranışlara yol açabilir. Karmaşık sistemler genellikle düzen ve yapının dış yönlendirme olmadan kendiliğinden ortaya çıktığı öz örgütlenme sergiler. Bu öz örgütlenme, düzenin doğası ve bu tür fenomenlerin ardındaki itici güçler hakkında sorular ortaya çıkarır. Şimdi de bu konuların daha somut bir biçimde yazılımsal altyapıya dayalı olarak anlaşılması amacıyla bir MATLAB simülasyonunu göstereceğiz. Etkenlerin hareket ettiği, kaynakları tükettiği ve rastgele felaketler yaşadığı bir ızgara tabanlı ortamı simüle edeceğiz. Bu simülasyonun nasıl çalıştığını anlamak için kodu adım adım inceleyelim. İlk adımda simülasyon parametreleri ayarlanır. Burada ızgara boyutlarını 50x50 olarak ayarlıyoruz. Simülasyonumuzda 100 etken olacağını belirliyoruz. 100 tane ajan. Ve simülasyonun 100 adım boyunca çalışacağını da burada belirtiyoruz. Daha sonra ızgarayı ve etkenleri başlatmak için ızgara kaynak seviyelerini temsil eden 0 ile 1 arasında rastgele değerlerle doldurulmuş 50'ye 50'lik bir matris tanımlıyoruz. Her etkenin ızgaradaki konumu rastgele başlatılıyor. Ajanların başlangıç enerji seviyelerine 0 ile 1 arasında rastgele değerler atanıyor. Üçüncü adımda simülasyon döngüsünü çalıştıracağız. Şimdi 100 adım boyunca çalışan ana simülasyon döngüsüne geçiyoruz. Ve her adım için ajanların konumlarını ve enerji seviyelerini güncellemek ve şebekedeki kaynakları tüketmek amacıyla bir fonksiyon çağırıyoruz. Burada kaynak seviyelerini temsil etmek için şebekeyi renk kodlaması kullanarak görselleştirmekteyiz. Ve ajanların konumlarını kırmızı noktalar olarak çiziyoruz. Çizim gerçek zamanlı olarak güncellenmekte ve böylece simülasyon ilerledikçe bu değişimleri gözlemleyebilmekteyiz. Ayrıca her adımda şebekede 5'e 5'lik bir kaynak alanını temsil eden bir felaketi tetikleyebilme olasılığı da sisteme dahil edilmiştir. Ve en sonunda sonuçların analiz edilmesi ve görselleştirme kısmına geçiyoruz. Şimdi simülasyonu başlatalım. Evet, şimdi simülasyonumuzu çalıştırdık.
Bu simülasyonda gördüğümüz gibi ajanların hareketlerini kırmızı noktalar olarak ve enerji tüketimlerini de yeşil alanda gözlemliyoruz. Burada tabii ki de enerji üretme ve tüketme dengesine bağlı bir ortaya çıkma, bir desen üzerinden rastgele davranışlar gösteren ajanların enerji tüketimlerine bağlı olarak bu desen üzerinden çeşitli paternler yani oluşumlar gözlemleniyor arka fonda. Bu şekiller zaman ilerledikçe sistemin kaynaklarını, ajanların kaynakları tüketmesi ve enerjilerin üretilmesine bağlı olarak bir denge üzerinden tanımlanıyor. Burada step sayısını 1000 yaptığımız için ilerlemesi yani zaman anlamında ilerlemesi ve sistemin denge noktasına oturması daha rahat bir şekilde anlaşılması amacıyla yapılmıştır. Burada simülasyon döngüsünün bitmesini bekliyoruz. Bu simülasyon döngüsü bittikten sonra ajanların enerji seviyelerinin zaman içerisindeki grafiğini oluşturacağız. Evet, burada kod içerisinde, yazılım içerisinde kendini gösteriyor. Burada ajanların indeksleri ve her bir ajanın enerji seviyelerinin zaman içerisindeki değişimlerini gözlemliyoruz. Ve bu enerjilerin simülasyon boyunca nasıl değiştiğini ve arka fondaki alanda bu kaynak tüketiminin nasıl organize olduğunu, daha yüksek seviyede nasıl organize olduğunu gözlemleyebiliriz. Ve ajanların pozisyonları tabii ki de güncelleniyor ve bu işlev ajanların pozisyonlarını ızgara içerisinde rastgele hareket ettirerek yapıyor. Ve örneğin ajanlar kenarların ötesinde hareket etmeleri durumunda ızgara sınırların etrafından dolaşıyorlar. Yani şu alan içerisinde kalıyorlar. Her zaman şu alan içerisinde hareket etmek ile sınırlandırılmış bu alanda. Çünkü bu bizim çevremiz, tanımlanan çevremizi gösteriyor. Ve pozisyonlarında kaynaklar %10 oranında tüketiliyor her bir döngü içerisinde. Bunu da söylemiştik. Ve yeni pozisyonlarına geçmek için bu kaynakları tüketerek enerji seviyelerini artırıyorlar. Ve bu noktada ajanların nasıl hareket ettiği, kaynakları nasıl tükettiği ve rastgele felaketlere dayalı olarak nasıl tepki verdiğini gözlemliyoruz. Her defasında sistemi çalıştırdığımızda farklı bir örüntü gözlemleyeceğiz. Çünkü bunlar ortaya çıkış özelliklerinin daha yüksek seviyedeki hiyerarşisine bağlı olarak rastgele bir şekilde değişiyor. O şekilde tanımladık. Tekrar örneğin çalıştırdığımızda bu sefer farklı bir örüntü gözlemleyeceğiz bu noktada. Evet, şurada etrafındaki kaynaklar yeşil ile tanımlanan çevresel kaynaklar ve çevresel kaynakların tüketilmesi, ajanların bunları tüketmesi üzerine kurulu bir denge noktası sistem üzerinde çalışıyor. Ve burada da bu basit bir modelde bunu yaptık. Tabii bu karmaşık sistemlere uyarlandığında çok daha farklı kodlar ve algoritmalar, daha karmaşık ve gelişmiş algoritmalar tasarlanabilir. Ve bu basit model kapsamında ekoloji, ekonomi ve daha birçok alanda da karmaşık simülasyonlar için bir başlangıcı, bir nirengi noktasını temsil eder. Için teşekkürler. Sağlıcakla kalın.